Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım günlerden pazar. Bugün Ulu Önder Atatürk'ümüzün vefatının yıl dönümü arkadaşlar. Kendisini saygıyla, sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Bugünlerde özellikle yokluğunu çok hissediyoruz arkadaşlar. Buradan tekrardan Rabbim gani gani rahmet eylesin kendisine. Onu cennetiyle ödüllendirsin. Evet sevgili dostlar, konumuz kripto paralar, blockchain, altcoin'ler ve Bitcoin arkadaşlar ve bunları anlatırken de yatırım tavsiyesi vermeden yapmaya dikkat ediyoruz. Sen aldın diye aldık, sen sat dedin diye sattık gibi bir yorum istemiyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, boğa başladı dedik. Altcoin'lerde boğa başladı. Bitcoin'de zaten başlamıştı dedik. Şöyle bir güncel duruma bakalım. Bitcoin ve genel piyasada hepsi dahil A'dan Z'ye bütün coinleri dahil ettiğimizde dünden bugüne %4,53'lük bir artış yaşanmış. Bitcoin bu artıştan %4,45 nasibini almış arkadaşlar. Ethereum daha fazla almış. %5,25'lik bir yükseliş. Ne diyorduk? Ethereum'un Bitcoin'den daha fazla yükselmesi gerekiyor ki rally başladı diyebilelim ve kaç gündür aynen böyle oluyor. Ethereum'a zaten al vermiştik. Ethereum da güçlenerek yükseliyor arkadaşlar. Yılbaşından beri zararını kapattı, aylık zararını kapattı. Haftalıkta, günlükte de kârdayız. Hiçbir problem yok Ethereum cephesinde. Böyle de giderse de sıkıntı yok. Solana sevgili dostlar. Solana'dan yine bazı açıklamalar geliyor bugün. Ethereum'da sorunlar var. Ethereum'da sıkıntılar var. Solana'ya gelin biz daha hızlıyız, daha güçlüyüz gibi Anatoly Yukovenko Solana'nın CEO'sundan böyle açıklamalar geliyor. Solana tekrardan öne geçmek için uğraşıyor, atak yapmaya çalışıyor. 260 dolar bir ATH seviyesi var Solana'nın. Çok yakın bir zamanda bu ATH seviyesine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. 206 dolardan işlem görüyor şu an. BNB'de güzel oldu. %2,22'lik bir yükseliş. Doge %13 gitti arkadaşlar. Düzeltiyorum. Doge %20 gitti arkadaşlar. Ripple %10 ve Cardano adada %41'lik bir yükseliş yaptı dünden bugüne. Cardano'nun dün daha videosunu çektik. Büyük bir fiyat hareketi var. Büyük beklenti var. Cardano düşeni kırdı. Cardano'da yükseliş başlıyor. Cardano uçacak, kaçacak, gidecek. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben alıyorum dedim arkadaşlar. Ama yorumlara baktığımızda senin yüzünden elimdeki adayı sattım diye yorumlar geliyor. Arkadaşlar ayıp oluyor. Yani daha ne diyebilirdim ki ben Cardano hakkında size? Ee, Bana Cardano'mu sattım diyebiliyorsunuz yani. Bu kadar olur. Hani başka bir şey söyleseniz anlarım da yani kendi aldığım bir coin'i yükseliyor, uçuyor, kaçıyor ya kaçmasın dediğim bir coin'i adamlar benim yüzümden sattıklarını söylüyorlar. Yuh olsun yani. Başka da bir şey demiyorum. Bu kadar. Shiba'da güzel bir yükseliş, harika bir yükseliş. Shiba yakım oranlarında yaklaşık %1000'lik bir program başlatmış ve %1000'lik daha fazla Shiba yakacak. Shiba'nın da biliyorsunuz ki arzı ilk çıktığında bir katrilyondu. Daha sonra bunun yarısını bir kısmı yarısı Vitalik Buterin'e ait olarak Vitalik Buterin'e hediye etmişlerdi. Vitalik Buterin'in bir kısmını yaktı, bir kısmını Hindistan'a bağışlamıştı. Covid-19 zamanında arzı o dönem bayağı bir azalmıştı. Ondan sonra Shiba sitesi diye bir olay kurdular, bir döngü kurdular. Otomatik olarak Shiba yakımları geliyordu ve dün değil evvelsi gün birkaç gün önce bir haber geldi. Shiba yakımlarını %1000 arttırdı şeklinde. Bu da beklenen bir şeydi. Shiba uçtu gitti. Zaten ben Shiba analizlerimde hep şöyle söylerim arkadaşlar. Doge'yi takip edin. Doge yükseliyor ve Shiba geride kalıyorsa mutlaka Shiba'ya yatırım yapın. Shiba'yı kaçırdınız. Shiba çok yükseldi. Shiba uçup gidiyor. Doge hiç gitmiyorsa Doge'ye yatırım yapın. Kaç gündür Doge uçup gidiyordu. Shiba geride kalıyordu arkadaşlar. Shiba dış kulvardan bir açıldı, bir uçtu. Haftalık %55'lik bir kazanç getirdi. Harika bir yükseliş yaşattı bize.
Gene burada takip ettiğimiz coinlerden AVAX'ta da 28'lerin üzerine atan AVAX'ta güçlü bir yükseliş bekliyoruz dedik. AVAX 28'den sonra %11'lik bir yükseliş yaptı ve 32 dolardan işlem görüyor. AVAX'ta da karımız son bir haftada, ki AVAX videolarında hep söylüyoruz, işte AVAX rallisi diye başladık. Solana uçtu gitti, sıra AVAX'a mı geldi diye geçen haftalarda anlattık ve nitekim öyle oldu. Geçen haftadan bugüne AVAX %41 yükseldiğini görüyoruz. Yani her şey olumlu. En büyük şampiyonlar Cardano, Shiba, Kaspa, Sui, EOS. EOS'un da yarın bir duyurusu varmış sevgili dostlar. Çok güzel bir haberimiz var size gibi bir tweet attı EOS Twitter tarafı. Twitter kanadı. Bekliyoruz. Bakalım EOS ne söyleyecek? Beklentiyi al, haberi sat olabilir. Tuzağa çekiyorlar bizi olabilir. Ama ve lakin EOS'un yarın çok önemli bir duyurusu varmış. Görelim bakalım EOS yarın ne anlatacak sevgili dostlar. Floki tarafında da al vermiştik. Floki de çok güzel gitmiş. Bitcoin Cash'e al vermiştik. Neuro'ya al vermiştik. Bonk'a al vermiştik. Bütün al verdiklerimiz gayet güzel şekilde kazançlar elde etmiş. MNT'de sevgili dostlar bir geri çekilme var. Popcat solda elimizde var. Kaldıraçlı olarak elimizde var. En çok düşen olmuş. Bravo bize. Nasıl en çok yükselenleri bulduysak en çok düşeni de bulmuşuz. Vallahi başka da bir şey söylemiyorum. Ulan Popcat, yani anladın sen onu. Göstergelere baktığımızda Bitcoin'in güçlü al sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. Herhangi bir problem yok. Ola ki hani şöyle bir söylenti var sevgili dostlar piyasalarda. Herkesi içeriye çekiyorlar, herkesi içeri alacaklar, çakacaklar. Herkesi içeri alacaklar, çakacaklar. Bugünlerde bu çok duyuluyor. Bir FOMO var. Herkes içeri, herkes içeri, herkes içeri aldıktan sonra çakacaklar. Arkadaşlar içerideyiz. Ben de içerideyim. Planımı söylüyorum. Burada hacim ağırlıklı ortalama 71.800, 72.000'den geçiyor arkadaşlar. 72.000'in üzerinde kaldığı müddetçe piyasadan çıkmıyoruz. Tamam. Hacim ağırlıklı ortalama 72.800'den geçiyor. Bu yarın 71.800'den geçiyor. Bu yarın 72.100'den olur. Öbür gün 73.000'den olur. Öbür gün 75'ten olur. Bu fiyatı takip eder. Yukarıya doğru gider. Hacim ağırlıklı ortalama al verdiği müddetçe alıyoruz. Hacim ağırlıklı ortalama sata döndüğünde elimizdeki malları, elimizdeki aldığımız coinlerden çıkış yapıyoruz. Dolayısıyla çakışmış, şuymuş, buymuş bizi ırgalamaz. Biz fiyat hacim ağırlıklı ortalamanın altında kaldığında piyasadan çıkmış olacağız. Piyasalarda durum ne? Peki çıkmaya gerek var mı? Tehlike devam ediyor mu? Bitcoin tarafı sevgili dostlar, ta sene 1950'lerde buy sinyalini almıştık. Düşe kalka, düşe kalka, düşe kalka buraya geldik. Sat sinyali yok. USDT dominansına bakalım sevgili dostlar. USDT dominansına niye bakıyoruz? Millet nakitte mi duruyor, malda mı duruyor? Ona bakıyoruz. Millet arkadaşlar şuradan itibaren 5.66'dan %5.66'dan itibaren sata dönmüş. Bunun sata dönmesi demek millet mala geçiyor. Millet altcoin'lere geçiyor. Millet alım yapıyor demek. O günden beri bu aşağıya doğru düşmüş. 200 günlük hareketli ortalamanın da altına düşmüş. Sell sinyali devam ediyor. Yani herhangi bir problem görünmüyor USDT dominans tarafında kıymetli dostlarım. Destekler 3.77'ler. Ne olur arada? Bu çok indi ya. Arada hafif yukarıya doğru gidebilir. Altcoin'lerde hafif bir düşüş olabilir. Ama büyük yükselişler, küçük düşüşler, büyük yükselişler, küçük düşüşler şeklinde bu dominansın aşağılara inmesini, 3.77'lere inmesini bekliyoruz. 3.77'ye indiğinde bir daha bakarız. USDT tarafında bir sorun yok. Millet dolar almıyor. USDT almıyor. Aksine malda arkadaşlar ve mala girmeye, yani alım yapmaya görüldüğü üzere yeni başlamışlar. Hani herkes maldayken sen kaç deniliyor ya, ona daha var. Buraya geldiğinde herkes alım yapıyorken sen kaç diyebiliriz. Şu an için böyle bir şey demiyoruz arkadaşlar.
Bitcoin dominansına bakıyoruz. Bitcoin dominansının şu seviyelerden, Fibonacci seviyesinden red yemesini bekliyoruz demiştik. Üzerinde çok hafif böyle saatlikte çıktığında üzülmüştük. Ama ve lakin günlük hiçbir kapanış gelmedi ve Bitcoin dominansında da ibreler sata döndü. Bitcoin dominansında ibrenin sata dönmesi ne demekti arkadaşlar? İnsanlar Bitcoin alımından ziyade altcoin alacaklar demektir. Ve bu da bizim altcoin rallisi başlangıç işaretidir. Altcoin rallisi tam manasıyla başladı diyebilmemiz için dominansın şuradan gelen 200 günlük hareketli ortalamanın da kesiştiği nokta 56.60'ların 56.5'ların altında kapanış görmemiz gerekiyor. Şu an altcoin rallisi hazırlıkları vardır. Dominans tarafından bakarsak. USDT tarafına baktığımızda altcoin rallisi başlamıştır deriz. Dominansa baktığımızda altcoin rallisi başlamak üzere diyebiliriz. 56-60'ın altında kalırsa başladı diyeceğiz. Others'a baktığımızda, küçük altcoin'lere baktığımızda 200 günlük hareketli ortalamanın uzunca bir süre altında kaldık. Uzunca bir süreden kasıt Haziran'dan falan aşağı yukarı. Haziran'dan beri yani anamız ağladı. Anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi diyebiliriz. Ve Others'a göre küçük altcoin'lere baktığımızda rally gene başlamıştır deriz arkadaşlar. Küçük altcoin'lerde büyük yükselişler görüyoruz. Düşen trend kırılmış. Herhangi bir problem yok. Al sinyali vardır. Bu al sinyalinde şöyle arada geri çekilmeler, şöyle geri çekilmeler, şöyle geri çekilmeler olabilir. Bu geri çekilmeler her biri birer alım fırsatıdır. Ana yön yukarıdır. Total 2'ye bakıyoruz. Bitcoin harici büyük altcoin'lere bakıyoruz. Aynı benzer senaryo. Tepe noktamız 966 milyar dolar üzerine attık. Total 2'de de altcoin rallisi, büyük altcoin'ler rallisi başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Geri çekilmeler tabii ki de olabilir ama bu geri çekilmeler yeni alımlar için fırsattır. Hiçbir zaman hiçbir finansal ürün dümdüz gitmez. İlla ki geri çekilmeler olur. Şurada bizim anamızı nasıl ağlattılar? Büyük düşüşler, küçük yükselişler, büyük düşüşler, küçük yükselişler, büyük düşüşler, küçük yükselişler ne olduğunu bile anlamadan bir de baktık ki diplerdeyiz, bir de baktık ki bütün paramız gitmiş. Şimdiki senaryo tam tersi. Büyük yükselişler, küçük düşüşler, büyük yükselişler, küçük düşüşler yapa yapa bir de bakacağız ki zengin olmuşuz arkadaşlar. Yapmamız gereken neydi? Düşerken ne yaptık? Sabırla bekledik. Sabırla paramızın eriyişini izledik. Şimdi de sabırla paramızın yükselişini izleyeceğiz. Total'a baktığımız zaman, genel piyasaya baktığımız zaman da gene bir buy sinyali var, gene bir al sinyali var. Buradan gelen flama bayrağın sevgili dostlar kırılımını yaptık. Kırılımından sonra bayrağın boyu kadar yükselir demiştik. Şu an yükseliyor ve ilk direnç noktamız 2.71. Daha önce şurasıydı bakın direnç bölgemiz burasıydı. Buraya geldiğinde vuruyor kıramıyor. Vuruyor kıramıyor. Vuruyor kıramıyor. Vuruyor kıramıyor. Vuruyor kıramıyor. Vuruyor kıramıyor. Kırdı zannediyoruz altına iniyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Yaklaşık 10 gün falan oyalanıyor burada. Şimdi total'a baktığımız zaman da buralarda bir oyalanma bekleyebiliriz. Buralarda bir oyalanma ardından yukarıya doğru roketlerin gelmesini bekleyebiliriz. Ne oldu da böyle oldu sevgili dostlar? Ne oldu da yükseldik? Öncelikli olarak Trump seçimi kazandı ve kriptolara açık destek verdi. Açık net bir şekilde Bitcoin'i sonra da altcoin'leri de ufak ufak desteğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri kriptoların merkezi yapacağını, geri gangster'ı kovacağını açıkladı. Buna mütakip Çin ne yaptı? Çin baktı ki bütün piyasayı Amerika'ya kaybediyor. Artık Amerika güldür güldür geliyor. Şangay'da sevgili dostlar, Şangay Zuhi bölgesinde blockchain geliştirme projeleri adı altında bir konsorsiyum başlattı ve blockchain projeleri geliştiren kendi yeteneklerine, kendi gençlerine çok yüksek yani bu zamana kadar görünmemiş düzeyde teşvik primleri vereceğini açıkladı. Çin tekrar piyasaya giriyor. Çin'de kripto paralar
yasak. Çin'de Bitcoin yasak. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ey Çin dediğimizde de yasakların yavaş yavaş yumuşayacağını, Çin'in bu pazarı Amerika'ya kaptırmamak için piyasaya destek vereceğini gördük. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bir taraftan Amerika destek verecek, bir taraftan Çin destek verecek. Yolumuza bakacağız. Artık yeter de yani bir taraftan Çin bize vuruyordu, bir taraftan Amerika vuruyordu, bir taraftan Almanya satışları Almanya vuruyordu. Yeter de yani bu piyasanın bütün derdini, sıkıntısını çektik. Cefasını çektik. Artık biraz da sefasını çekelim. Şu an her şey olumlu. Orada direnç bölgesinden bahsettik az önce sevgili dostlar. Bu direnç bölgesine geldik. Buralarda biraz oyalanma bekliyoruz. Baktık ki sıkıştık. Baktık ki piyasa ilerlemiyor. Baktık ki piyasa olduğu yerde sabit kaldı. Bu sefer şu an Gary Gensler'ın yerine Amerika Birleşik Devletleri'nde SEC Başkanı kim olacağı tartışılıyor. Öyle bir durumda benim tahminim hani o sıkışıklıkta Gary Gensler'ın yerine işte Eko Kripto gelecek gibilerden. İşte Eko Kripto bizim adamımız, kriptocu zaten gibi böyle bir duyuruyla tekrardan o direnci kırıp yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Yani önümüz aydınlık arkadaşlar. Hiçbir problem açıkçası görünmüyor. Düşüşler gelebilir arkadaşlar. Düşüşler olabilir ama bu düşüşler alım fırsatıdır. Daha bunu nasıl anlatayım bilemiyorum. Her gün söylüyorum, her gün anlatıyorum. Geri çekilmeler mutlaka olacaktır. Geri çekilmeler elinizdeki malı satın, aşağıdan tekrar alayım değildir. Geri çekilmeler nakitte kalanlar için piyasaya giriş fırsatıdır. O kadar. Daha ayrıntılı bilgi için Telegram'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Telegram'a gelmek ücretsiz. Daha ayrıntılı bilgi için Twitter'a gelebilirsiniz. Twitter'a gelmek ücretsiz. Videolarımızdan haberdar olmak için bu kanala abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Ben Eko Kripto'yum, bana şu kadar para verin, portföyünüzü şöyle yapayım, böyle yapayım diyen sahtekarları da küfür edebilir, engelleyebilirsiniz. Eko Kripto sizden yapmış olduğu hiçbir hizmet için para istemez. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.